Merhabalar, Zinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle milföy baklava yapacağız. Çok pratik, çok kolay, hemen çabucacık hazırlanan bir tatlı olacak. Şerbetimiz için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su. Bakın bu şekilde 250 ml bardaklardan kullanıyorum. Şöyle çeyrek limon, suyunu sıktım, içerisine attım. Ocağıma alıyorum. Şerbetimi ocağıma aldım. Bakın böyle 5 dakika kaynayacak. Kenara alacağım. Milföy baklavamız için bakın bu şekilde 6 tane milföy hamurum var. Bunları kullanacağız. Şimdi oklavayla biraz açacağım hamurlarımı. Şöyle kare bir borcam kullanacağım. Şimdi milföyümü aldım. Biraz çözüldüler. Ama çok fazla da çözdürmeyin. Sonra açmakta zorlanabilirsiniz. Bakın hafif soğuk buzlu gibi ama yumuşak. Şöyle milföylerimi açıyorum. Bakın bu şekilde milföylerimi genişletiyorum. Dediğim gibi bakın yapışabiliyor. O yüzden çok fazla eritmeyin. Şöyle aldım milföyümü. Bakın bu şekilde borcamıma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bakın böyle. Şimdi diğer ikinci parçayı açacağım. Onu da yanına koyacağım. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde açıyorum. Şimdi bunu da hemen yanına koyuyorum. Bakın bu şekilde. Şu kısmı birleştiriyorum. Elimle biraz ince açıyorum. Bakın birleşsin. Ki burası kalın olmasın. Ve bütünleşsin. Arasına ceviz serpeceğim. Yani şöyle bol bol olmasını istiyorum. O yüzden yaklaşık böyle 1 su bardağı kadar bol bol, böyle bol cevizli. Yarım su bardağı da yeterli gelebilir. Ama ben bol cevizli olmasını istediğim için 1 su bardağı kadar şöyle göz kararı serptim. Kalan 4 tane milföyüm var. Onları da açacağım. 2-2 üzerine yerleştireceğim. Bakın şimdi ikinci katımı da yerleştiriyorum. Dilerseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Altına bir kat milföy, üzerine bir kat milföy. Bakın böyle uzatarak ayarlıyorum. Milföy hamuru çok kolay ayarlanabilen bir hamur. Şu kısmını yine çok bastırmıyorum ama bu sefer ezilmesini istemiyorum iyice. Şimdi 2 kat daha ben üzerine açacağım. Biraz daha kalın baklavamız olacak. Sizler dilerseniz dediğim gibi böyle 2 katta pişirebilirsiniz. Şimdi keseceğim tatlımı. Bakın şurada ortadan 2'ye bölüyorum. Sizler dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bakın şuradan da bir kesik atmak istiyorum. Aslında burası tam orta kısmı kesilmiş. Milföyler geldiği için buraya kesilmiş ama ben yine de kesmek istiyorum. Şöyle tekrar bakın böyle 2'ye böldüm. 4 parça oldu. Şimdi bunu böyle tekrar ortadan 2'ye bölüp bakın yine bu şekilde tekrar ortadan 2'ye bölüyorum. Böldüğüm parçaları da tekrar ortadan 2'ye böleceğim. Yani böyle bakın. Evet. Bakın dilimlerimi kare yaptım. Şimdi bu kare dilimleri de ortadan 2'ye böleceğim. Bu şekilde üçgen üçgen tatlılar elde etmiş olacağız. Bakın böyle. Hamur yapışıyor. Bölmekte zorlanıyorum. Eridikçe bir an önce kesip hemen fırına vereceğim. Evet, baklavamı dilimledim. Bakın bu şekilde
Toplamda yarım çay bardağı olacak kadar tereyağı ve biraz sıvı yağ karışımı var. Bunu iyice ısıttım, erittim. Üzerinde oluşan köpükleri aldım. Dibinde kalan tortusunu da almayacağım. Tatlımın üzerine bu yağdan gezdireceğim şimdi. Bakın şu üzerindeki köpüklerini kullanmıyorum. Çünkü bunlar tatlımızda kızarırken yanık olmasına sebep olur. Bunları alıyoruz. Dibindeki tortusunu da almayacağım. Şöyle üstünden tatlılarımın üzerine biraz gezdireceğim. Hatta bir fırça yardımıyla gezdireceğim. Çünkü milföy hamuru zaten yağlı bir hamur. Çok da böyle yağlı olmasını istemiyorum tatlımın. O yüzden şöyle fırçayla hafif bakın üzerine gezdiriyorum. Evet, yağını da sürdüm üzerine. 200 derecelik fırında, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişireceğim. Eğer 40 dakikadan önce kızarırsa tatlınız, fırınınızın derecesini düşürün. 40 dakikayı tamamlayın. Çünkü içini çekerek böyle iyice pişmesi gerekiyor. Şimdi ben fırınıma gönderiyorum tatlımı. Evet, tatlım fırından çıktı. Şu anda ilk sıcaklığı çıkmış durumda. Yani bir 10 dakikadır fırından çıkmış hali bu. Bu şekilde şerbetini vereceğim. Şerbetimiz soğuk olacak. Buz gibi. Dolaba koydum. Soğuması için, çabuk soğuması için. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetini veriyorum. Şöyle. Şerbetini zaten 1 saatte çekecek inşallah. Çok çabuk çekiyor. 1 saat bile sürmez. Toplamda 1-1,5 saatte tatlınız hazır olacaktır. Kolayca yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. İlerleyen zamanlarda el açması baklava da yapmak istiyorum. Onun da tarifini sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi bayram için sizlere çok pratik, kolayca yapabileceğiniz veya iftarda, akşam yemeğine kolayca yapabileceğiniz harika bir tatlı tarifi verdim. Şimdi şerbetini çekmeye bırakıyorum. Evet, tatlım şerbetini çekti. Üzerine şöyle fıstık serpmek istiyorum. Şöyle bir dilim alıyorum. Bakın. Şöyle tatlımı kesip göstermek istiyorum. Bakın çıtırtısını duyuyorsunuz. Altı da çok güzel kızardı. Bakın.